Yakutsk'ta sadece 4 gün kaldık, tam da 5000 kişilik kesintisiz kızak yolculuğu için gerekli hazırlıklar Avrupa'daki en yakın demiryoluna 114 mil Rusya. Seyahat etmeyi amaçladığımız İmparatorluk Rusya Postası Yakutsk'tan Nijni Novgorod'a kadar, o dönemde en uzun ve en iyiydi dünyada organize edilmiş at ekspres hizmeti. 3000 veya 4000 kişi istihdam etti sürücüler, 2 kat fazla telegaz, tarantas ve kızak ile anında kullanıma hazır tutulan 10.000'den fazla at dağıtıldı. 350 posta istasyonu arasında, bir mesafeyi kapsayan bir güzergah boyunca New York City ile Sandwich Adaları arasındaki kadar harika. Eğer bir gerekli fiziksel dayanıklılığa sahipti ve gece ve duraksız bir gün, bir kurye, Podoroznaya ile mümkündü. Podoroznaya, yani yol bileti, Yakutsk'tan Nijni'ye gitmek için Novgorod, 5114 mil mesafe, 25 günde ya da sadece bir treninin örtülü olduğu süreden 11 gün fazla yaklaşık aynı mesafede. Telgrafın kurulmasından önce Çin ile Rusya arasındaki iletişim, imparatorluk kuryeleri, Pekin'den gelen önemli mesajlar, genellikle aradaki mesafeyi Irkutsk ve St. Petersburg, 3618 mil, 16 günde, 2 gün içinde 112 at ve sürücü değişimi. Böylece bu başarıyı başarmak için yemek yemek, içmek ve uyumak zorunda kaldıkları kızak ve neredeyse saatte 10 mil ortalama hız elde eder 400 saat ardışık. Elbette beklemiyorduk böyle hızlı bir şekilde seyahat ederdi. Ama gece ve yıl sonundan önce St. Petersburg'a ulaşmayı umuyordu. Baron Maydel'in yardımı ve tavsiyesiyle, Rus bilim insanı sadece takip etmeyi planladığımız rotadan gelin, Price ve ben büyük bir açık Pavoska veya Sibirya gezici kızak satın aldı, koşucuların üzerinde devasa, yuva eviyle kaplı bir bebek arabası gibi görünüyordu. Vardı evimizin avlusuna getirildi ve onu donatmaya başladık. 6 haftalık konaklama için yatak odası ve oturma odası olarak kullanıldı. İlk hepsi, bagajlarımızı yumuşak, düz deri keselere yeniden paketledik ve derin ve geniş aracın dibine bir şekilde sakladım. Yatağımızın temelini oluşturdu. Sonra bu düz keseleri 1-2 ayak uzunluğunda kokulu saman katmanı, bir yerde sarsıntının şokunu azaltmak için engebeli yol, samanların üzerine büyük bir kurt derisi uyku torbası serilmiş, 7 feet uzunluğunda ve 2 bedenimizi taşıyacak kadar geniş, kaptan 2 çift battaniye ile bir de vardı ve sonunda tüm arka kısmı astarladı büyük, yumuşak, kuğu tünsü yastıklarıyla kızak. Ayak noktasında uyku torbası, sürücü koltuğunun altında, bir poşet kurutulmuş çavdar ekmeği, bir torba içinde dondurulmuş çorba kekleri, 2 veya 2-3 kilo çay, konik şeklinde beyaz şeker somunu, yarım düzine kurutulmuş ve tütsülenmiş somon ile içinde çaydanlık, çay kutusu bulunan yastıklı bir kutu, şeker kavanoz, kaşıklar, bıçaklar ve çatallar, 2 cam bardak. Schwartz ve Malchanski başka bir Pavoska satın aldı ve benzer bir şekilde donattı. Ve 19 Kasım'da bürodan direklerden 2 Podoroznaya ya da Price'ın dediği gibi, UKSS olarak nitelendirilmiştir. Yakutsk ile Irkutsk arasındaki tüm posta istasyon şeflerini yönlendirerek bize, İmparatorluk Majesteleri Alexander Nikolaevich'in emriyle, tüm Rusyaların otokratı, gibi bir şey var, 6 at ve 2 sürücü bizi yolumuza taşımak için. Sibirya hariç dünyanın her yerinde başlamak gelenektir. Sabah uzun bir yolculuk. Ancak Sibirya'da uygun zaman akşamın geç saatlerinde, tüm arkadaşların rahatça bir şekilde toplanabilirken. Provozat, ya da İngilizce olarak size veda etmek anlamına gelir. Yakutsk'taki deneyimimize bakılırsa, Sibirya geleneğinde sağlam bir mantık desteği, içerdiği içki miktarı açısından, Provozhane'nin coşkulu töreninde bir adam herhangi bir yere uygun değildir yatak hariç, uykudan daha yorucu herhangi bir meslek. Bir adam sabah arkadaşını asla uğurlayamaz ve sonra kendi evine geri dönmezdi iş. 2 kat, hatta 4 kat görecekti ve neredeyse hiç olmayacaktı yabancı aksansız ana dilini konuşabiliyordu. Ne zaman atlar posta istasyonundan geldi, saat 10'da 20 Kasım akşamı bir akşam yemeği ve 2 ya da 3 yemeği yemiştik ara öğle yemekleri, sunucumuzun her türünü, tadım, almıştı evde vodka ve kiraz südresinden, John Collins'e kadar vardı ve şampanya, bildiğimiz tüm şarkıları söylemişti. John Brown's Body'den İngilizce olarak Rusça'da, Nastoychka Travnaya'ya ve Schwartz ile Malchanski görünüşe göre geceyi geçirip atlar istasyona geri dönüyor ve bir sonraki sefer bir Provozhane daha gün. Ancak Price ve ben, Char'ın Station Master sadece o akşam için uygundu. Eğer yapmasak atları hemen alalım, demuraj ödememiz gerekecek, ki sokağa çıkma yasağı çanı çalmıştı.
kasaba kapılarının saat 10.30'da kapanacağını keskin ve eğer hemen harekete geçmezsek, muhtemelen başlamalıyız huzuru bozmak için tutuklanın. Sonunda kuklankalarımızı ve kürk başlıklarımızı giydik, bir kez el sıkıştı her yerden daha fazla ve sonunda sokağa çıktım, Malçanski Schwartz'ı kızağına sürükleyerek Rus nakaratını söyler içme şarkısı, Rastucci, tel numara, ile bitiyor. Voskehet, tel numara. Oodi ve, tel numara. Sonra bir veda üzengi bardağı içtik, ki bu bizim yerlerimizi aldıktan sonra başı çıplak ev sahibi bize getirildi ve tam başlamak üzereyken, Baron Maydel bana bağırdı, ciddi bir endişe havası, bir kulübün var mı, sürücüler için ve istasyon yöneticileri? Hayır, diye yanıtladım, bir kulübe ihtiyacım yok, onlarla en çok konuşabiliyorum dinlediğin ikna edici Rusça. AKH, Neilza, imkansız, diye bağırdı. Gitmek imkansız yani. Bir kulübün olmalı. Bir dakika, dedi ve hızla geri döndü özel cephanesinden bana bir top almak için eve geldim. Şoförüm, bu arada, kişisel nedenlerle bu durumu açıkça onaylamayan önerisini atlarının sırtına kırbacıyla koydu ve, hayır, rebatta. Şimdi çocuklar, ve evden uzaklaştık, sadece baron merdivenlerde tekrar belirdiğinde, güçlü bir sopayla ve bağırarak, pastoyu. Neilza, dur, imkansız, yapamazsın sopa olmadan git. Komşu bir köşeyi dönüp kaybettiğimizde evi gördüğümüzde, ev sahibimiz bir elinde bir şişe sallıyordu ve diğerinde mum yaktı, Baron Maydel hala el hareketleri yapıyordu adımlar, bağırarak, Neilza. Bekle, kulüp, sürücüleriniz için, öyle böyle gitmek imkansız ve küçük, provosatör, grubu kaldırımda gülüyor, tezahürat yapıyor ve bağırıyordu, hoşça kal. Bol şans, Tanrı ile. Karla kaplı sokaklardan hızla uzaklaştık, yanımızdan geçtik buz pencereleri sıcak bir ışıkla ışınlanmış, toprak kenarlı yurtlar içerideki açık ateşlerin parıltısı, yükselen parlak duman sütunlarının yanından geçti yakut evlerinin geniş bacalarından gelir, kırmızı sıvalı bir kilisenin yanından geçti yeşil, balon şeklindeki kubbelerinin üzerinde altın yıldızlar parlıyordu buzlu ay ışığı, dış kentin kenarındaki yalnız bir mezarlığın yanından geçti. Şehir ve sonunda karla kaplı nehre doğru hafif bir inişten aşağı iniyor, yaklaşık 4 mil genişliğinde ve batıya doğru, karanlık ormanlık tepelerle çevrili donmuş bir göl gibi. Yukarı çık büyük nehir, Lena, buz üzerinde bir mesafe boyunca seyahat etmemiz gerekiyordu neredeyse 1000 mil, kıvrımlı, bitmeyen bir çizgiyi takip ederek. Komşu ormanlarda kesilen küçük erdem yeşil ağaçlar ve sürücüleri içeri yönlendirmek için kısa aralıklarla kar üzerinde kuruldu fırtınalar ve hava deliklerinin etrafında ve aralarında bir güvenlik hattı işaretlemesi için ince buz alanları veya açık su alanları. Kısa sürede uyuyakaldım Yakuts'tan ayrıldıktan sonra, 2 ya da 3 saat sonra uyandırıldı, ilk posta istasyonunda, şoförümüzün bağırdığı sesle, "Ay! Çocuklar, atlarla dışarı çıkın, hareketli." İkimiz de inmek zorunda kaldık kızaklarımız, posta istasyonuna girin, Podoroznayalarımızı gösterin istasyon şefi ve 2 yeni ekibin görevlendirilmesini denetledi. Kürk çantama geri döndüğümde, sonraki 3 saat boyunca uyanık kaldım, ahşap kemerin üzerindeki büyük bir çanının sesini dinlemek Tilhorst geri döndü ve buz gibi kirpiklerin arasından karanlığı izliyordu yüksek ormanlık kıyıların hatları, hızla sürükleniyormuş gibi görünüyordu doğuya doğru yanımızdan geçti. Doğu Sibirya'da kışın post seyahatin en ağır zorluğu soğuk değil, uyku alışkanlıklarının tamamen bozulması. Yolculuğumuzun ilk aşamaları, geceler berrakken ve nehir buz pürüzsüz ve güvenliydi, istasyonlar arasındaki mesafeleri 2 ila 3 saat ve her böyle dönemin sonunda uyandık ve sıcak kürk torbalarımızdan çıkıp sıcaklığa girmek zorunda kaldık neredeyse her zaman sıfırın altında, bazen 40 ya da 50 dereceydi aşağıda. Araçlarımıza binip yolculuğumuza devam ettiğimizde, genelde üşüyorduk ve tam da yeterince ısınıp gidecek kadar ısındık uyurken başka bir istasyona ulaşırdık ve yine çıkmak zorunda kalırdık. Kısa kesintilerde, ürpermeler arasında, eşlik eden bir çan çağı ve bir sürücünün bağırışları ve dışarı çıkmak her 2 ya da 3 saatte bir, gece gündüz, bir arktik sıcaklık bütün hafta boyunca insanı çok yorgun ve yorgun bir duruma düşürür. İlk 4 günün sonunda kesinlikle gitmem gerektiğini düşündüm kesintisiz bir gece uykusu için bir yerde durmak zorunda kalırlar. Ama insan bir şeylere alışan bir hayvan ve bir hafta içinde şoförün vahşi çığlıklarına ve şöhretin çıngırdamasına alıştı.
Artık beni rahatsız etmediklerini ve yavaş yavaş kısa kestirmeler halinde uyuma alışkanlığı edindim, gündüz gece. Nehre çıktıkça, ay daha geç doğdu ve geceler genellikle o kadar karanlıktı ki sürücülerimiz harika davrandı, sürekli yeşil ağaçların çizgisini takip etmekte zorlanıyordu, yol. Son olarak, Yakuts'tan yaklaşık 500 mil uzaklıkta, özellikle bir dikkatsiz ya da kendine güvenen sürücü yoldan çıktı, bir anda öne geçti, sürekli yeşil ağaçları aramak yerine maceraya koyul ve sadece gece yarısından sonra bizi yaklaşık çeyrek mil uzaklıktaki bir hava deliğine sürükledi. Kıyıdan, suyun 30 feet derinliğindeydi. Price ve ben derin uykudaydılar ve buzların çarpması, homurdanma sesiyle uyandılar. Korkmuş atlar ve kızağa akan su sesleri. Yapamam, tüy torbalarımızdan nasıl çıktığımızı ve katı buzu nasıl kazandığımızı hatırlıyorsun. Ay uykudan o kadar şaşkındı ve tamamen şaşırmıştı ki kör bir dürtüyle hareket etmiş olmalı, net bir farkındalık olmadan ne yapıyordum. Hava deliğinin ve kızak gibi davrandığımıza karar verdim, muhtemelen geniş yayılmış kazara bir darbeye karşı koruma amacıyla tasarlanan outrigger'ler, devrilme aracı, 10 ya da 12 feet açıklığa sahip ve dinlenme noktası deliğin kenarındaki kırık buz üzerinde, öyle ki kızağın tamamen su altında kalmasını engellemek. Ama öyle olsun belki, hepimiz bir şekilde katı buzda çıktık ve ilk hatırladığım şey, deliğin kenarında durup yüzen, homurdanan atlar, başlarının ve boyunlarının silüetleri sadece ayırt edebiliyordum ve bunun bir şey olup olmadığını merak ettim. Özellikle canlı ve korkutucu kabus. Bir anlığına uyanık olup olmadığımdan tam emin değildim. Birazdan diğeri kısa bir mesafe geride olan kızak ise karanlık ve sürücüsü adamımıza bağırdı, "Ne oldu?" "Uton ol." "Boğulduk," cevabı oldu. "İplerini çıkar, çabuk." Ben de biraz sürüklenmiş odun için kıyıya koşuyorum. Atlar birkaç dakika içinde donup batacak. "AKH, aman tanrım, aman tanrım, ne bakışta ceza," diye düşündü ve dış kürk paltosunu yırtarken, koşmaya başladı kıyı için. Sürüklenmiş odun ile ne yapmayı beklediğini bilmiyordum, ama onun net ve hayati bir fikri varmış gibi görünüyordu. Bu yüzden Price ve onun peşinden koştum. "Bir ağaç ya da küçük bir kütük almalıyız," dedi nefessiz bir şekilde açıkladı, "biz onu yakaladık, böylece ben de oradan sürünerek çıkabilirim ve atları serbest bırak." "Ama Tanrı bilir," diye ekledi, "yapacaklar mı? Dönene kadar dayan, su soğuğu öldürüyor." Birkaç saniye sonra karlı plajda dakikalar geçtikten sonra uzun, ince bir ağaç gövdesi bulduk, şoförümüz, "Olur," dedi ve buzun üzerinde sürüklemeye başladı. Bizim bu sırada nefes, kısa, nefes nefese geliyordu ve Schwartz, Malçanski ve yardımımıza koşan diğer sürücü, ağır kütüğü tuttuk, fiziksel olarak çöküşün eşiğindeydik. Hava deliğine döndüğümüzde atlar hala yüzüyordu, zayıf ama hızla üşüyor ve yorgun hale geliyorlardı ve onları kurtarıp kurtarmamamız gerektiğini düşündüm. Günlüğü dışarı ittik buzun kırılmış kenarının üzerinden ve beşimiz onu tutarken dişlerinin arasında bıçak ve omuzlarında bir ip olan sürücü, üzerine sürünerek çıktı, dışarıdaki atlardan birini serbest bıraktı ve sabitledi boynundaki çizgi. Sonra sessizce geri döndü ve hepimiz ta ki zavallı canavarı başından sürükleyene kadar sıraya düştü. Çok fazlaydı, yorgun ve buzun keskin kenarıyla kötü şekilde çizilmişti, ama öyleydi, ayağa kalkacak kadar güçlüydü. Sonra serbest bırakıldık ve çektik dışarıda, diğer taraftaki dış atla aynı şekilde. Bu ise neredeyse ölüydü ve kalkmaya çalışmadı ta ki acımasızca kırbaçlandı ama sonunda ayağa kalktı. Serbest bırakmak Tilhorse ise daha zordu, çünkü gövdesi tamamen su altında kalmıştı ve tasmayı tutan ham deri sabitine ulaşmak zordu, ahşap kemer ve tepeler birlikte, ama cesur şoförümüz sonunda başardık ve yarı donmuş hayvanı dışarı sürükledik. Kurtarma ama onun için geldi, çok geç. Ayağa kalkamıyordu ve birkaç dakika sonra yorgunluk ve soğuktan öldü. Bağlama yarı batmış kızağa ipler bağlıyor ve atların ona bağlanması, diğer takım ise sonunda buzda bunu başardık. Orada bırakmak şimdilik, nehir boyunca ileri geri geçişler yaptık ta ki her zaman yeşil ağaçların sırasını bulana kadar ve sonra en yakın posta istasyonu, Price ve ben Malçanski ve Schwartz ile birlikte seyahat ediyorduk, sürücümüz ise kurtarılan iki atla peşinden gitti. Vardığımızda posta istasyonu yaklaşık 7 mil uzaktaydı, aradaydı sabah 3 ve 4 ve harekete geçtikten sonra istasyon şefi ve ardından yeni atlarla bir sürücü gönderiyor terk edilmiş kızak, 2-3 bardak sıcak çay içtik, Schwartz'ın kızaklarından battaniye ve yastıklar getirdi ve Malçanski ve yere yattı. Bunun sonucunda talimat,
Eve dönüş ilerleyişimiz durduruldu ve kalmak zorunda kaldık. Krestovskaya köyüne 2 gün boyunca hasarları onardık. Bizim kızak o sabah geldiğinde buz yığınıydı. Kürk çantamız, battaniyeler, yastıklar ve yedek giysiler suyla ıslanmıştı ve donmuştu. Sağlam ve deri keselerimizin içeriği neredeyse mahvolmuştu. Eşyalarımızı dağıtarak yarım düzine evde başarılı olduk, onları eritip kurutmak için bir kez daha başlamak için ikinci günün sonu, ama o zamandan sonra kendime izin vermedim gece uykuya dalmak. Bir kez kaçmıştık, ama belki de öyle olmayabiliriz, yine şanslıydım ve her zaman yeşil çalıların sırasını izlemeye karar verdim kendim. Sonrasında karanlıkta yolu kaybettiğimizde, sık sık yapardım, sürücüyü durdururdum ve nehri kendim aradım yaya olarak bulana kadar. Korktuğum tehlike o kadar da değildi, boğulmak, ıslanmak gibi. Neredeyse sürekli sıfırın altında ve genellikle 20 ya da 30 derece altında bir suya bulanmış giysiler giymiş adam çok kısa sürede donarak ölür, zaman, o kadar çok hava deliği ve ince buz alanı vardı ki dikkatli olmak hayati bir gereklilikti. Gün be gün, gece gece hızla batıya doğru sürdük, her zaman 1 milden fazla genişliğinde ve genellikle 2 veya 3, boyasız kütük evlerin dağınık köylerinin yanından geçti, dağlık kıyıların dik yamaçlarına doğru, muhteşem Tuna'nın demir kapısının üstündeki gibi dik kanilerle, düz otlak arazilerinde, dağınık, beyaz yakutlar, midilliler solmuş çimlere ulaşmak için karı pençeleriyle tırmanıyordu. Üzerinden Kirinsk ve Vitimsk gibi iyi boyutlu kasabaları görmeye başladığımız yerler Batı uygarlığının işaretleri ve sonunda, bir kıç çarkın yanında, ilkel tipte Ohio River buharlı gemisi, yakınlarda bağlanıp donmuş Verkholens'teki seyirbaşı. "Şu buharlı gemiye bir bak," diye bağırdı Price, çocukça yüzünde alışılmadık bir coşku parıltısıyla. "Burası ev gibi görünmüyor mu? Verkholensk'te Lena'yı terk ettik, neredeyse kaynağına kadar takip ettik ve buzdan ayrıldık. 2 hafta sonra ilk kez, ülkenin öbür ucuna sırayla yürümeye başladık, Baykal Gölü'nün batı kıyısıyla neredeyse paralel. Öyleydik, Okotsk'tan yolda 41 gün, bir mesafeyi kat etmişti, yaklaşık 2300 mil ve Irkutsk'a bir günlük bisiklet mesafesindeydiler. Aralık başında parlak, güneşli bir sabah, zirveden Verkholyansk yolunda yüksek bir tepe olan bu tepede, ilk kez Doğu Sibirya'nın başkenti, uzun, kompakt ahşap evler ve boyalı pencere panjurları, metalik çatılı beyaz duvarlı binalar, yeşil ve karlı kuleleri olan resmizil Rus-Bizans kiliseleri altın ters balonlarla taçlandırılmış veya kubbelerle kaplıydı, altın yıldızlarla parıldayan ultramarin mavi. Uzun dolu kuyruklar Moğol sınırından gelen kızakların şehre girdiği görülebiliyordu güneyden, sokaklar insanla doluydu, bayraklar dalgalanıyordu burada hükümet binalarının çatılarının üzerinde ve nehir boyunca aşağıya gelen kışla, bir alay orkestrasının müziği hafifçe duyuluyordu. Şoförümüz atlarını durdurdu, şapkasını çıkardı ve bize döndü, gösterdiklerine sahip olan birinin havasıyla gururla dedi, "Irkutsk. Eğer etkilenmemizi bekliyorsa, ki açıkça öyle hissediyordu, hayal kırıklığına uğramadı. Çünkü o dönemde ve oradan Irkutsk'a bakış açısına göre, çok çarpıcı ve güzel bir şehirdi. Ayrıca, biz, ıssız yosun tundralarından ve vahşi, yalnız ormanlardan yeni gelmişti, Arktik Asya'dan etkilenecek bir ruh halinde olduğumuzu düşünüyorlar, mimari güzelliğe sahip olan, kültür, lüks ve zenginlik. Şehri ikiye ayıran bir şey bile görmemiştik 1,5 yıl ve neredeyse kendimizi gotik barbarlar gibi hissettik." Roma'ya bakıyordu. "Bize özellikle komik bile gelmedi buraya." Şoförümüz bize Irkutsk'un ne kadar harika olduğunu ciddi şekilde bildirdi. "Evlerinin numaralandırılması gereken bir yer, sahipleri bulmaları için bu noktayı bulmaya çalışsın." Bize, Giziga, Penjina ve Okotsk'tan yeni gelmişler, numaralı evlere sahip bir şehir gerçekten çok dikkat çekici ve etkileyiciydi, hafifçe ele alınması gereken bir şey ve böylece bilgiyi uygun bir hayranlıkla ve sessizlikle aldım. Yerlisini paylaşabiliriz hissetti, hatta bir zamanlar numaralı evler bizim bildiğimiz olsa bile. 20 dakika sonra, sanki biz şehre hızla girdik, imparatorluk haberleri, savaş haberleri veriyorlardı, hızla yanından geçti pazarlar, telgraf direkleri, sokak lambaları, altın kaplamalı büyük dükkanlar, tabelalar, Orlov atlarının yüksek adımlarla çizdiği cilalı droşkiler, üniformalı memurlar, gri ceketli polisler ve güzel beyaz Kafkas başlıklı kadınlar ve sonunda bir rahat görünümlü sıvalı bir otelin önünde parıldın, ilk 29 aydan fazla süredir gördüğümüz bir hikaye. Irkutsk'ta,
Aniden yarı barbar bir ortamdan bir yere atıldık, yüksek medeniyet ve kültür ortamı ve çabalarımız yeni ve alışılmadık koşullara uyum sağlamak, ilk başta, az da olsa utanç ve rahatsızlıkla. Olduğu gibi o uzak doğuda görülen ilk Amerikalılar arasında başkent ve ayrıca bir şirketin subayıydılar. Rusya hükümeti bizzat ortaklık içindeydi. Biz sadece değildik, saygı gösterildi. Ancak her yerde hoş karşılandı, sıcak kalpli nezaket ve misafirperverlikle ve bunu gerekli bulduk. Hemen üst düzey yetkililerle görüşmeleri yapmak, davetleri kabul et, akşam yemeği, vali genel başkanın, genelkurmay başkanının kutusunu paylaşın, tiyatroya git ve salondaki haftalık, soylu, balosuna git, Blagorodnaya Sobranya, Soylular Meclisi, üyesi. İlk karşılaştığımız zorluk, elbette, uygun olmayan kıyafetler. 2,5 yıl süren bir Arktik'te kampanya yürütmesinden sonra vahşi doğa, böyle bir şehirde giyilecek bir giysi kalmamıştı Irkutsik olarak ve, bundan da kötüsü, paramız çok azdı, yeni bir malzeme satın alın. $250 Okotsik'ten ayrıldık ve yavaş yavaş defilyasyonda dribling yapmıştı. Yol boyunca gerekli masraflarımız vardı ve neredeyse yeterince paramız kalmadı, otelde bir haftalık konaklama için ödeme yap. Bu acil durumda geri çekildik, telgraf şirketi üniformalarımızda. Lena'da ıslanmışlardı, buz kütlelerine dönüşmüş ve tamamen şekilsiz gerilmiş. Krestovskaya'da sıkma ve kurutma işlemi, ama bir Irkutsik aldık terzi, onları bastırıp kararmış altın düğmeleri parlatmak ve yeni aldığımız paranın çoğunu harcadıktan sonra kirli, yolculukta yıpratılmış kuklankaların yerine kürk paltolar giyinmiş. Varmıştık, kendimizi düzgün bir şekilde ayağa kalkıp ziyarete gittik. Genel vali. Ancak geçmemiz gereken en ağır sınav, şu bulunduğumuz Blagorodnaya Sobranya salonunda dans genel valinin şefi General Kukel, Kel, eşliğinde. Personel. Geniş ve parlak ışıklı daire, bayraklar ve herdem yeşil ağaçlarla süslenmiş, cilalı dans pistini, bir askeri bandonun sağladığı müziğin gürültüsü, zengin akşam tuvaletlerinde güzel kadınlar ve yakışıklı, kalabalık, gösterişli ve çeşitli üniformalar giymiş genç subaylar ise tamamen bunalmıştı. Heyecan ve utanç karışımı duygularla karşılaşmamıza neden oldu. Hissettim, kendim, bir hayır balosunda üniformalı bir Eskimo gibi ve yapmalıydım, bandın arkasında bir köşede gizlenmekten memnun oldum. Tek istediğim bir gözlenmeden izleme fırsatı, parlak renk ve hareket ve grup sürürken müziğin heyecanını hissetmek, muhteşem bir koşma, vuruş ve hassasiyet, bir ölçü boyunca coşkulu Polonya mazurkası. Ancak General Kukel'in farklı görüşleri vardı bizim için ve sadece salonda gezdirmekle kalmadı, bizi daha fazlasıyla tanıttı. Tüm süreç boyunca gördüğümüzden daha güzel kadınlar olduğunu düşündük. Önceki varlığımız, ama her hanımefendiye, bize sunarken şöyle dedi: Bay Cannon ve Bay Price, biliyorsunuz, Rusçayı mükemmel konuşuyorlar. Fiyat, yaşının ötesinde bir takdir yüzünle, suçlanmayı hemen reddetti başarı, ama biraz aceleyle itiraf ettim, söz konusu dil bilgisi ve hemen bir sempatik yüzlü genç bir kadının hızlı Rusça konuşması, akışı ve köpek kızağı yolculuğunu anlatmamı teşvik eden parıldayan gözler, Kuzeydoğu Asya'da ve çadır yaşamının zorlukları, gezgin koraklar. Bu sohbet zemininde kendimi mükemmel hissediyordum ve ben de bunu başarıyordum, düşündüğüm gibi. Kız aniden utandı, biraz şaşırmış gibi göründü ve sonra dudağını ısırdı. Haksız olmayan bir eğlence gülümsemesini bastırmak için açık bir çaba, hayatımda anlatmaya çalıştığım herhangi bir şey. Yakında sonrasında genç bir Kazak subayı tarafından götürüldü ve ondan dans ettim ve hemen başka bir hanımefendi tarafından sohbete başladım. Ayrıca, bir Amerikalının Rusça konuşmasını duymak istiyordu. Özgüvenim önceki kızarıklık ve eğlenceli gülümseme karşısında biraz sarsılmışım. Denetçi oldum, ama entelektüel güçlerimi topladım, sıkı bir şekilde kontrolümü aldım. Rusça kelime dağarcığı ve Price'ın dediği gibi, yelken açtı. Ama yakında başka bir engelle karşılaştı. Bu genç kadında belirtiler göstermeye başladı, şok duygusu, onun durumunda ise hayranlık biçimindeydi. Ben konumda hiçbir şey olmadığından tamamen eminim, masumiyetin yanağını kızartacak ya da şok eden yorumlar, kadınsı gençliğin bakire zihni, ama bu tamamen açıktı, bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi. Kaçarken kaçabildiğim anda, General Kukel'e gittim ve dedim ki, lütfen bana söyler misiniz, sizin ekselansları, Rusça'ma ne oldu? Neden bunda bir sorun olduğunu düşünüyorsun, diye yanıtladı kaçamak, ama gözlerinde hafif bir eğlence parıltısıyla. Konuşma pek iyi gitmiyor gibi, dedim, kadınlar. Bunu iyi anlıyor gibi görünüyorlar ama bu onlara bir şok. Telaffuzum bu kadar kötü mü? Rusça konuşuyorsun,
dedi, oldukça olağanüstü bir akıcılıkla ve gerçekten ilginç ve ilgi çekici bir aksanla, ama, mazeret lütfen, tamamen açık mı olayım? Görüyorsunuz, öğrendiğiniz dil, birçok dezavantajla Koraklar, Kazaklar ve Kamçatka ve Okhotsk denizi kıyısındaki Çukçiler ve, oldukça masumca ve tabii ki birkaç kelime aldınız ve ifadeler ki, yani, değil, nazik toplumda kullanılmaz, diye önerdim. Pek öyle değil, diye küçümseyici bir şekilde yanıtladı. Biraz tuhaf, hepsi, şirin, garip, ama hiçbir şey. Hiçbir şey. Tek ihtiyacınız olan iyi modeller, kitaplar, biliyorsunuz, ve birkaç ay şehir hayatı. Bu karar verici. Dedim ki, Irkutsk'ta, hanımlara artık Rusça konuşmuyorum. Saint Petersburg'a vardığımda eğitim alma fırsatım oldu, kitaplarda dili duymak ve eğitimli insanlar tarafından konuşulmasını duymak, Kamçatkan kamp ateşlerinde aldığım Rus'u buldum ve Kazak izbası, Okhotsk denizi kıyısında, birçok yerde benzerdi, bir Rus'un Colorado'da edineceği İngilizceyi de anlıyor, madencilik kampında ya da Montana'daki kovboylar arasında. Akıcıydı ama, General Kukel, şirin, tuhaf, demişti ve zaman zaman aşırı küfür. Ancak Irkutsk'ta kelime dağarcığı olan tek kişi ben değildim. Tuhaf ve diksiyonu, şirin ve tuhaf idi. 1-2 gün Blagorodnaya Sobranya balosundan sonra bir kişiden bir telefon aldık. Gelişimizi duyan genç Rus telgraf operatörü Amerika'dan gelen kardeş telgrafçılar olarak bize saygılarını sunmak istedi. Onu Rusça samimiyetle selamladım, ama hemen konuşmaya başladı, İngilizce konuşmayı tercih ettiğini söyledi, çünkü pratik uğruna. Telaffuzu, tuhaf olsa da, adil bir şekilde anlaşılır ve onu anlamakta pek zorlanmadım, ama konuşması tuhaf, ortaçağ tadı taşıyordu, görünüşe göre bu kullanım nedeniyle modası geçmiş deyimler ve kelimeler gibi. Yarım saat boyunca, 15. yüzyılın İngilizcesi konuştuğuna inandı yüzyıl, Shakespeare, Beaumont ve Fletcher'ın İngilizleri, ama nasıl böyle bir İngilizceyi 19. yüzyılda ve Doğu Sibirya'nın başkenti olduğunu hayal bile edemem. Sonunda ona sordum, bir şehirde dili nasıl böyle bir şekilde hakim edilmişti, bildiğim kadarıyla İngilizce öğretmeni yoktu. O da şöyle cevap verdi, Rus hükümeti telgraf operatörlerinden bir bilgi talep ediyordu, Rus ve Fransızca ile birlikte 250 ruble ekledi, her ek dil için maaşlarına bir yıl öğrendi. 250 ruble istediği için İngilizce eğitimi, küçük bir İngilizce-Fransızca sözlük ve eski bir sözlük Shakespeare kopyası. Telaffuzu öğrenmesinde biraz yardım aldı, eğitimli Polonyalı sürgünlerden ve ara sıra yabancılardan buluştu, ama çoğunlukla dili tek başına öğrenmişti ve Shakespeare'in oyunlarından diyalogları hafızaya aktarmak. Ben tarif ettim ona, son zamanlarda Rusça ile yaşadığım deneyimi anlattı ve yöntemini anlattı, şüphesiz benimkinden daha iyiydi. İngilizceyi dilin şimdiye kadar yaşamış en büyük ustası, ben ise seçmiştim, Rusçamı Kazak köpek sürücülerinden ve okuma yazma bilmeyen Kamçadlardan aldım. O genç kadınlarla etkileyici ve tutkulu sözlerle konuşabiliyordu. Romeo, dilim ise sadece ormanlılara uygundu. Irkutsk'taki ilk haftamızın sonunda, devam etmeye hazırdık yolculuk, ama otel faturamızı ödeyecek paramız yoktu, hala seyahat masraflarımız harçlanıyor. Binbaşı Abaza'ya telgraf göndermiştim, defalarca para istedim ama yanıt alamadım ve sonunda ruhu aşağılanarak genel valiye gitmek zorunda kaldı, Şileşnikov ve 500 ruble ödünç al. 13 Aralık'ta yine öfkeyle görev yapıyorduk. Büyük Sibirya yolu, kervanların yanında, Hamkov'dan çay içiyor, müfrezeler Lena Placer'larından altın taşıyan Kazaklar, partiler Transbaykal madenlerine giden ağır emek mahkumları ve ürünlerle veya üretimlerle yüklü yüzlerce kızak Rusya, Sibirya ve Uzak Doğu. İlk 1000 mil boyunca ilerlememiz gecikti ve dinlenmemiz, özellikle geceleri çay kervanları tarafından büyük ölçüde kırılmıştı. Kış yolunun kurulması, Kasım ayında yüzlerce alçak, tek atlı kızaklar, gelen deri kaplı çay kutularıyla doludur, Pekin'den Gobi çölünün karşısında, her gün Irkutsk'tan ayrılarak Nijni Novgorod. Sağlam kervanlarla, çeyrek mil uzunluğu 1 mil ve her böyle kervanda 50'den 50 kişiye kadar vardı 200 kızak. Çay atları yavaş, yavaş ilerlerken yürüyerek, sürücülerinin yasal olarak özel yarışa çıkmaları zorunluydu, yolcuları ve sonunculara yol veriyor, ama nadiren bir şey yaptılar, böyle bir şey. Bir kervanda sadece 12 ya da 15 kişi vardı, 100 kızak ve genellikle yüklemelerinde kıvrılırlardı, gece ve derin uykuya daldı, neredeyse uyanmak imkansızdı onları ve karavanı yolun ortasından çıkarmak. Böylece geçti, bu yüzden kendimiz dönmek ve 3'te 3'te sürmek zorundaydık, 1 mil,
Belki de 1 mil, bir taraftaki derin yumuşak karın içinden aşınmış yoldan. Bu durum şoförümüzü o kadar sinirlendirdi ki tüm kervandaki her atı ve uyuyan sürücüyü uzun ham deri kamçısıyla kesici bir kesik, neredeyse bağırıyordu çevrilemeyen Rusça, "Uyan! Vur, hadi hemen hareket et! Vur, orada yolun ortasında ne yapıyorsun? Vur, AKH! Siz tanrısız Tatar paganlar! Vur, uyu gece yarısı, olur mu? Vur, vur!" Bu arada, karavan tarafında güçlü destekli Pavoska'nın kenarı geçerken her çay kızağına vuruldu ve uzun seri şiddetli şoklar ve bizim dalgalarımızın yuvarlanması ve sallanması araç derin karın içinde sürünürken, yeterli olurdu bir insanı ölümün son uykusu dışında her şeyden uyandırmak. Genellikle, biz ilk geldiğimizde şoförümüzün ön bağırışlarıyla heyecanlandık bir kervanın görüntüsü, ama bazen öyle bir uyku içinde olurduk outrigger ilk yükle çarpışana kadar uyanmadığımızı çay içtiğimiz ve bizi aniden yarı sersemlemiş bir şekilde bilinç haline getirdi yıldırım çarptığı ya da düşmüş bir izlenim ağaç. Eğer bu deneyimi sadece bir iki kez yaşasaydık gece boyunca o kadar da kötü olmazdı. Ama biz bazen gün batımından şafağa kadar yarım düzine kervanın yanından geçerdi. Attı hepsi outrigger ve kamçı ile karmaşaya sürüklendi ve neredeyse Rusça ve Tatar küfürlerinin ardı bıraktı karanlıkta parlayacak kadar ateşli. Tomsk'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, ancak bu çay kervanlarının öncüsünü geçtik ve onları görmedik daha fazla. Batı Sibirya'daki yol sert ve düzgündü. Atlar ise o kadar iyi ki nispeten az şeyle çok hızlı ilerleme kaydettik rahatsızlık. Günde sadece 2 kez yemek için durduk ve her gece varış noktamıza 175 ya da 200 mil daha yakın bulduk. Bir gece önce, Ural'ı sona ermeden geçmeyi başardık ve 7 Ocak'ta, 25 günün ardından neredeyse durmaksızın gece gündüz yolculukla, bir otelin önünde durduk o dönemde doğu olan Nijni Novgorod şehri Rus demiryolu sisteminin son durağı. Kızağımızı, kürk çantamızı sattık, yastıklar, çay ekipmanları ve elimizde kalan erzaklar, ne için getirecekler, dilenci bir miktar, aynı gün trenle Saint Petersburg ve 9 Ocak'ta Rusya başkentine ulaştı, Okhotsk denizinden Yakutsik, Irkutsik, Tomsk üzerinden 11 hafta, Tyumen, Ekaterinburg ve Nijni Novgorod'da yer aldı. 11 haftada 260'tan fazla köpek, rengeyi veya at değiştirmişti 5701 mesafe kat etmişti ve 14 mil, neredeyse hepsi tek bir kızakta.